değil, Anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir İmam Bayıldı tarifi hazırladım. Bütün bildiğiniz tarifleri unutun. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden görüntüsüyle, sosuyla, lezzetiyle bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Sıra geldi bu güzel tarifin malzemelerini sizlerle paylaşmaya. 2 tane patlıcanı şu şekilde alacalı soyduktan sonra tuzlu suyun içerisinde bekletiyorum. Yaklaşık bir 10 dakikadır bekliyor diyebilirim. Çekime başlamadan önce tuzlu suyun içerisinde bıraktım. Biliyorsunuz patlıcanda özellikle o kara suyunun olmaması gerekiyor. Bu güzel İmam Bayıldı tarifinin tabii ki olmazsa olmazı sosu. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi domates sosum var. Yemeklik soğan ama yemeklik şekilde doğramayacağız. Önemli olan bu. Şu şekilde piyazlık doğrayacağız. Karabiber, 2-3 diş sarımsak, 3 tane sivri biber ama ben acı kullanmadım. Tatlı tercih ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ve son olarak da yine üzerini süslemesi için bir tutam maydanoza ihtiyacım var. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Yağın altını açtım. Gayet güzel kızdı. Şimdi patlıcanları yakmadan ve yanmadan bu güzel kızarmış tavamın içerisine bırakacağım. Siz de aman çok dikkatli olun. Bütün patlıcanlarımı gayet güzel bir şekilde kızartacağım. Kızartma işlemi bittikten sonra da o muhteşem sosu sizlerle birlikte yapacağız. Biliyorsunuz kanalımda özellikle şakşuka tarifini sizlerle paylaştığımda belirtmiştim. Bu tarz özellikle patlıcanlı yemeklerde, ister zeytinyağlı yemeklerde olsun, ister patlıcanın girmiş olduğu işte İmam Bayıldı olur, şakşuka olur. Bunları lezzetini veren tamamen yapmış olduğunuz soslardır. İşte o sosların sırrı da birazdan sizlerle olacak. Benim kızartma kabım oldukça derin. Gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımı bir kere de kızartacağım. Sonrasında bu güzel tarifi adım adım yapmaya devam edeceğiz. Patlıcanlar o kadar güzel kızardı. Hiç vakit kaybetmeden şöyle bir kevgir yardımıyla fazla yağını da bıraktırdıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi kabımın içerisine bırakacağım. Gerçekten çok güzel kızardılar. Tam istediğim gibi oldu. Normalde İmam Bayıldı yemeğini asla bu şekilde yapmıyorlar. Bütün malzemeleri çiğ bir şekilde yapıyorlar ve işin açıkçası ben o lezzeti sevmiyorum. Çünkü o patlıcanın garip böyle bayık bayık bir tadı vardır ya. Dolayısıyla da ben mutlaka ve mutlaka önden bir hafif de olsa kızarma işleminin olması gerektiğine inananlardanım. Çünkü gerçekten lezzet bambaşka oluyor. Eminim siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Patlıcanlar gayet güzel kızardı. Şimdi o güzel sosunu yapalım. Sıra geldi İmam Bayıldı'nın o güzel muhteşem sosunu yapmaya. Önce ocağımızın altını açalım. Şimdi burada kızartma işlemi yaptık biliyorsunuz. Patlıcanları bol kızgın yağda kızarttığımız için ben burada ayçiçek yağı kullanacağım. O da sadece soğan ve sarımsakları öldürebilmek için. Gördüğünüz gibi tavamdaki yağ miktarı oldukça az. Şimdi piyazlık doğramış olduğum bir tane büyük soğanı aynı şekilde 2-3 diş, ben bolca sevdiğim için güzelce ince kıyılmış soğan ve sarımsağı bir güzel tavamızda iyice öldürene kadar kavuracağım. Şimdi tavanın altını biraz kıstım. Çünkü çok harlı ateşte soğan ve sarımsakların yanmasını istemiyorum. Bu aşamada dediğim gibi ocağın altını tamamen kısa aldım. 3 tane doğramış olduğum sivri biber var. Ben size söylemiştim malzemelerimi sayarken ben tatlı tercih ettim. Siz isterseniz acı biber de tercih edebilirsiniz. Hemen bu noktada 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave neredeyse sadece karabiber ilavesi yapacağım. Bu kısımda dediğim gibi baharatlar tamamen opsiyonel. Acı sivri biber kullanabilirsiniz. Pul biber kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu kısımlar tamamen size ait. Ama ben orijinal olarak evimde nasıl tüketiyorsam her zaman söylediğim gibi size de aynı şekilde birebir ölçümü veriyorum. Tuz, karabiber bu güzel tarif için yeterli. Şimdi biberler de güzelce ölmeye başlasın. Son olarak buradaki muhteşem domates sosumu da ilave edeceğim.
İşte çelik tavada yemek yapmanın en güzel kısmı bu. Bayılıyorum şu altta olanları kazımaya. İşte asıl lezzet sırrı burada, biliyor musunuz? Şu teflon tavalardan artık kurtulun. Evet, ben de bazı zamanlarda kullanıyorum ama çelikten asla vazgeçmiyorum. Gerçekten deneyin. Farkı var mı diyeceksiniz. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama emin olun var. Evet, şimdi geldi bu güzel muhteşem domates sosla buluşma zamanı. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir kıvam. Güzelce hepsini döküyorum içine. Zaten soğan, sarımsak, biber gayet güzel pişti. Şöyle bir iki turda kıyamıyorum, bakın. Bir damlasını bile ziyan etmek istemedim çünkü gerçekten çok güzel. Tamam, şimdi artık güzelce tavamın altını yine kıstım. Şöyle bir çevireceğim, bakar mısınız şu güzelliğe? İşte bunları böyle kazıyın. Kazıyın ve tekrar karıştırma işlemine devam edin. İşte lezzet sırları burada. Şimdi tavamın altını yine birazcık açacağım. Şöyle denize bir taşım kaynamasını istiyorum. Diğer malzemelerle bir güzel kaynarsın, tatlar birbirine geçsin. Sonrasında yine adım adım bu güzel İmam Bayıldı tarifini yapmaya devam edeceğiz. Artık sosum gayet güzel oldu. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Patlıcanlarla buluşma zamanı. İmam Bayıldı'yı adım adım yapmaya devam ediyoruz. Artık geldik son aşamaya. Patlıcanlar kızardı. Sosumuz gayet güzel hazırlandı. Şöyle bir borcam tercih ediyorum. Siz de evinizdeki herhangi bir cam kabı tercih edebilirsiniz. Fırına girebilmesi açısından söylüyorum. Patlıcanları güzelce şu şekilde, bakın, gayet güzel. İşte bunları da uzun uzun yapmamızın sebebi buydu. Her yemeğin kendine özgü bir püf noktası var, biliyorsunuz. Şimdi ben ilk sırayı böyle ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Sıkılmayın. Ben bu kısımları hızlı hızlı geçeceğim ama bu kısım önemli. İlk sırayı göstermem lazım nasıl olduğunu. Şöyle bir cımbız yardımıyla şu şekilde patlıcanlarımı bir güzel dizeceğim. Farkındaysanız bakın, kabımda hiç sizi rahatsız edecek bir yağ oranı yok. Hele bir de şimdi bu sosla buluşup fırına girdikten sonra gerçekten emin olun hiç yağ sizi rahatsız etmeyecek. Şu araya da şöyle koyacağım. Evet, şimdi tabanını bitirdik. Bu güzel sosla buluşma zamanı. Şöyle bolca bütün patlıcanların üzerini kapatacak şekilde sosumu gezdireceğim. Zaten harika görünüyor. Şu an bile emin olun fırına girmese bile ekmeğinizi banıp yiyebileceğiniz pozisyonda diyebilirim. Ben patlıcan yemeğini çok seviyorum. Şakşuka, İmam Bayıldı. Dediğim gibi bunlar gerçekten bizim mutfağımızın olmazsa olmaz güzel lezzetlerindendir, güzel mezelerindendir. Şu şekilde bakın güzelce yayıyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi kalan patlıcanları da yine bu sosun üzerindeki ikinci katmana, ikinci sıraya da aynı şekilde birinci sıradaki gibi dizmeye devam ediyorum. İmam Bayıldı artık fırına gitmek üzere hazır. Çok fazla kalmayacak fırında çünkü bütün malzemeler pişti, biliyorsunuz. Yaklaşık 180-185 derecede alt üst 10 dakika fırında tutmanız bu güzel lezzet için yeterli olacak. Bugün sizlere gerçekten lezzetiyle, hazırlanmasıyla, sosuyla, baharatlarıyla harika bir İmam Bayıldı tarifi hazırladım. Bir 10 dakikadır biliyorsunuz fırındaydı, fırından çıktı. Artık afiyetle tüketebilirsiniz. Ama her zaman olduğu gibi ufak bir dokunuş ister. Şöyle güzelce ince kıyılmış maydanozumuzla kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.